Türkiye'nin yakın tarihinde öyle bir olay yaşandı ki haftalarca milyonlarca insan ekran başına kilitlendi. Bu sadece bir kayıp vakası değildi. İnancın istismarı, korku, cinayet ve akıl almaz bir aile dramının hikayesiydi. Bugün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan, dışarıdan bakıldığında sıradan görünen ama kapalı kapılar ardında bir kabusu yaşayan Palu ailesinin gerçek hikayesine odaklanıyoruz. Tahliye kararına geçmeden önce mahkemede verilen cezaların ağırlığını ve neden bu kadar büyük bir infial yarattığını tam olarak anlayabilmek için bu ailenin tam olarak neler yaptığını, o karanlık evde nelerin yaşandığını çok kısa bir özetle hatırlamamız gerekiyor. Zira karşımızda sadece bir cinayet dosyası yok. Karşımızda kendi evladını ölüme terk eden, torununa içinde cin var diyerek eziyet eden ve bir şarlatanın dudaklarından çıkan her kelimeyi kutsal bir emir sayan bir aile var. Bilmeyenler ya da dehşetin boyutunu unutanlar için çok kısa özetleyeyim. Hazırsanız başlıyoruz. Aile reisi Harun Palu ve eşi Havva Palu. 5 çocukları vardı. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe. Her şey büyük kızları Emine'nin Tuncer Ustael ile evlenmesiyle başladı. Bu evlilik ailenin sadece soyadını değil, tüm kaderini değiştirecekti. Tuncer Ustael, aileye dahil olduktan kısa süre sonra kontrolü ele geçirdi. Kendisini cinci hoca olarak tanıttı. Aileyi üzerlerinde büyü olduğuna, cinlerin onları takip ettiğine inandırdı. Bu korku imparatorluğunda Tuncer artık bir damat değil, mutlak güç haline gelmişti. Tuncer'in ilk hedefi kendisine şüpheyle bakanlardı. Meryem'in eşi Ahmet Tahnal hakkında korkunç iftiralar uydurdu. Bu yalanlarla aileyi kışkırttı. Sonuç, 2008 yılında Ahmet Tahnal, İsa Palu tarafından vurularak öldürüldü. Suçu ise baba Harun Palu üstlendi ve hapse girdi. Ailenin reisi hapisteyken meydan tamamen Tuncer'e kalmıştı. Artık aile üyeleri bir evde değil, Tuncer'in yönlendirmesiyle bir otomobilde yaşamaya başlamış, açlık ve şiddetle terbiye edilir hale gelmişlerdi. Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde 35 yaşındaki Meryem Tahnal esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bir yıl sonra 2009'da ise kızı Küçük Melike kayboldu. Yıllarca bu anne kıza ne olduğu bilinmedi. Yıllar sonra ortaya çıkan itiraflar kan dondurucuydu. Anne Havva Palu'nun anlatımına göre, Tuncer, Meryem'i cezalandırmak için günlerce bir ağaca bağlı, aç ve susuz bırakmıştı. Meryem bu eziyete dayanamayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni Tütün Çiftlik bölgesinde bir yere gömüldü. Peki ya Küçük Melike? Onun hikayesi daha da acıydı. İçine cin kaçtı, bahanesiyle Tuncer tarafından ispirto ve sirke içirilmiş, o küçücük beden bu asite dayanamamıştı. Havva Palu, torununu beyaz bir çarşafa sarıp gömdüklerini itiraf edecekti. 2018 yılının sonunda Havva Palu, yanına oğulları İsa ve Fatih'i de alarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Amaçları kayıplarını bulmaktı ama canlı yayınlar ilerledikçe, arayanların aslında birer şüpheli olduğu gerçeğiyle tüm Türkiye yüzleşti. Stüdyoda yaşananlar gerçek bir gerilim filmi gibiydi. Tuncer Ustael, soğukkanlılıkla suçlamaları reddediyor, başkalarını suçluyordu. Ancak Meryem'in oğlu Recep, canlı yayında çocukken maruz kaldığı cinsel istismarı ve gördüğü şiddeti anlatınca taşlar yerine oturdu. 9 Ocak 2019 sabahı canlı yayında kelepçeler vurdu. Tuncer ve Emine Ustael stüdyoda, diğer aile üyeleri ise Kocaeli'deki evlerinde gözaltına alındı. Mahkeme süreci uzun sürdü. 2020 ve 2023 yıllarındaki yargılamalarda Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Diğer aile üyeleri Emine, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise cinayete yardım etmekten 12 yıl 6'şar ay hapis cezası aldılar. Fatih Palu, suç tarihinde yaşı küçük olduğu için daha az ceza aldı. Ancak yakın zamanda herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Yargıtay kararı ve infaz yasaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet alan Tuncer Ustael hariç ailenin tüm üyeleri tahliye edildi. Anne Havva Palu'nun yaşlılık ve pandemi süreci, diğerlerinin ise yattıkları süre göz önüne alınarak serbest kaldıkları açıklandı. Ailenin dedesi Mehmet Bey, programda bu duruma isyan ederek, "Neden verilen ceza tam yatırılmıyor?" diyerek milyonların sesi oldu.
Palu ailesi davası bize bir kişinin bir aileyi korku ve inançla nasıl esir alabileceğini gösterdi. Meryem ve Melike'den geriye bir mezar taşı bile kalmadı. Bugün Tuncer Ustael demir parmaklıklar ardında olsa da olayın diğer kahramanları artık aramızda, dışarıda bir yerlerde yaşıyorlar. Bu hikaye, adaletin işleyişi ve toplumun hafızasına kazınan o korkunç otomobil yaşamı ile hafızalarda kalmaya devam edecek. Siz bu tahliye kararları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.